Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orkide dalından çoğaltılabilir mi? Ya da orkideyin dallarını keserek tekrardan yavru orkide elde edebilir miyiz? Keki elde edebilir miyiz? Bugün sizlere bununla ilgili 2 tane deney göstereceğim ve sizlere tüm detaylarıyla paylaşacağım. Olumlu ya da olumsuz bütün sonuçlarını sizlerle paylaşacağım. Bununla ilgili çok fazla soru geldiği için ben de özellikle YouTube'da bununla ilgili çok fazla videolar paylaşılıyor. Ve orkidenin daldan çeşitli yöntemlerle çoğaltılabileceği söyleniyor. Hep birlikte bunları görelim. Şimdi ilk yöntemden hemen başlayalım. Orkideyi dalından çoğaltabilmek için genel olarak pet şişeden yararlanılıyor. Çünkü sera ortamı oluşturacağız. Bir pet şişenin kapağını bu şekilde kesiyoruz. Ve daha sonra kestiğimiz küçük parçayı bu pet şişenin içerisine koyacağız. Çünkü bunun içerisine oturtacağız dalı. Hemen içini koyuyorum. Ve çok az su eklememiz gerekiyor. Çok fazla eklemiyoruz. Sadece dalın uç kısmının bu suyun içerisinde kalması gerekiyor. Evet, hemen koyuyorum. Evet, sadece bu kadar olacak. Hemen sizlere orkideyi dallarında göstermek istiyorum. Şimdi keseceğiniz dalın sağlıklı olması gerekiyor. Ve özellikle yukarı kısımdan kesmemiz gerekiyor. Çünkü orkide dalı aşağıdan, genelde aşağı boğumlardan çok fazla çiçek dalı çıkarmaz. En aktif boğumlar genelde üst boğumlardır. Bakın bu şekilde uç kısmını kestim. Ve üstte gördüğünüz bu boğumların içerisinde filiz var. Bu kabuğunu kaldırıp bu şekilde deney yapacağız. Çünkü bu boğumlardan oluşacak filizlerin keki olacağı, yani yavru orkideyi çoğaltabileceğimiz söyleniyor. Ben de sizlere orkidelerle ilgili bütün püf noktaları bahsettiğim için, bütün detaylardan bahsettiğim için, peki orkide bu şekilde çoğalır mı? Bunu da görmüş olacağız. Öncelikle kestiğimiz yerlere mutlaka bakın oksijen suyu döküyoruz. Bunun nedeni ise bu kısımda oluşabilecek mikropları öldürmek ve orkidenin o kısmının kurumasına yardımcı olmak. Kuruduktan sonra bakın biraz yosundan faydalanıyoruz. Dalı sadece bu şekilde yosunun içerisine sarıp biraz önce hazırlamış olduğumuz pet şişenin içerisine koyacağız. Bu yöntemde gördüğünüz üzere dalın uç kısmı suyun içinde kalacak ve böylelikle orkidenin dalının ölmeyeceği söyleniyor. Hemen bunu yapalım. Ve bu şişede bir sera ortamı oluşturacağız. Yani yoğun nem miktarının olduğu bir ortamda normalde orkideler daha hızlı gelişir. Bu yöntemde de bakın bu üst tarafı kapatıyoruz. Açık kalmıyor. Yoğun nem miktarını sağlayacağız. Fakat üst kısmının mutlaka hava alması gerekiyor. Bunun için de küçük delikler açmamız gerekiyor. Sera ortamlarında mutlaka orkidenin hava alabilmesi için bu şekilde küçük delikler açıyoruz. Ve ben bunun gibi 3 tane daha yaptım. Eğer bir dal tutmasa bile diğerlerinin tutma ihtimalinin olabilmesi için 3 tane yaptım ve sizlerle sonuçları tüm dürüstlüğümle paylaşacağım. Ve hemen ikinci yönteme de geçmek istiyorum. İkinci yöntemde de yine orkide dalı var elimde gördüğünüz üzere. Ve bu dalı yine biz keseceğiz. Burada sadece bir boğumluk bir yer kalması gerekiyor. Bakın bu şekilde. Bu ikinci yöntemde de yine aynı şekilde normalde kabuk yerinin açılması gerekiyor. Ama bana soracak olursanız kesinlikle kabuk yerinin açılmasına gerek yok. Çünkü zaten boğum yerinden filiz verecek bir orkide her halükarda çıkarır. Yani sıkıntı olmaz. Hatta boğum yerini açtığınız zaman belki de oradan çıkacak filizin nem kaybetmesine ve kurumasına sebep olabilir. Bakın uçlarına yine oksijen suyu sürdüm ve biraz kurutacağız. Şimdi bu yöntemde bu uç kısımlarının gördüğünüz üzere mum damlatarak bu kısımlardan orkidenin öz suyunu salmaması için, yani bu dalın kurumaması için bu şekilde kapatılıyor. Böylelikle içinde sıvı kaybetmemesini sağlayarak bu filizlerden tekrardan orkide
yavrusu çıkacağı söyleniyor. Hemen bu yöntemi de yapalım. Bunun için de bakın yine pet şişeyi kestim ve yine bakın orta kısmından da kestim ve içerisine kil bilyesi koydum. Bu yöntemde kil bilyesini deneyeceğiz. Üzerine de su koyacağız. Bakın yine üzerine streç ile kapatıyorum ve kil bilyesinin üzerine biraz su koyuyorum. Evet, bu kadar yeterli. Kil bilyesinin nem tutma kapasitesi normalde çok yüksektir. Orkide bakımında da kullanıyoruz. Şimdi orkide dalında da acaba boğum yerlerinden K2 yavru orkide çıkarmasına yardımcı olacak mı onu göreceğiz. Bakın uç kısımlarını bu şekilde mum ile kapattım. Ve şimdi bu parçayı kil bilyelerin üzerine koyup şimdi bu pet şişenin ağzını kapatacağız. Böylelikle bu yöntemde de yine bir sera yöntemi uygulanıyor. Diğerinden farklı olarak direkt yatay bir şekilde koyuyoruz. Yine poşetin üst kısmına da küçük delikler açıyoruz. Bu yöntemler YouTube'da çok fazla var ve milyonlarca insan bunları izliyor. Şimdi sizlere son hallerini de paylaşacağım. Eğer videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olursanız çok mutlu olurum. Evet, aradan bir ay geçti ve bir ay sonunda gördüğünüz üzere bu yöntemle yaptığımız orkide dalı kesinlikle ne yavru verdi ne de herhangi bir filizde yeşerme var. Aksine dal kurudu. Yani bu yaptığımız yöntem şunu gösteriyor bize, kesinlikle orkide dalını keserek biz çoğaltamayız. Yeni bir orkide elde edemeyiz. Böyle bir şey mümkün değil. Bakın görüyorsunuz diğer ikinci yapmış olduğum orkide dalı da yine aynı şekilde ve koyduğum filizler gayet aktifte. Yani YouTube'da izlediğiniz bu tarz videolara lütfen inanmayın. Çünkü bana bununla ilgili çok fazla soru geliyor. Neden orkide çoğaltımını göstermiyorsunuz diye. Orkide özel laboratuvar ortamında tohumdan üretilen bir çiçektir. Kesinlikle daldan çoğaltamazsınız. Bakın gördüğünüz üzere burada yine diğer yöntemde göstermiştim. Bir tanesi hemen sarardı 15 gün içerisinde. Diğerleri de bakın bu şekilde siyah olmaya başladı. Fakat ben bunları yine de bekleteceğim ve bunların ilerleyen zamanki durumlarında mutlaka kontrol edeceğim. Sizlere tavsiyem, orkideyi çoğaltmak istiyorsanız bu tarz yöntemler denemeyin. Belki eğer orkide dalını direkt dipten kesmiş olsaydık o zaman daha farklı bir sonuç çıkabilirdi. Fakat böyle keserek kesinlikle orkide dalı çoğalmıyor. Bu tarz yöntemlerde genelde hormon kullanıyorlar. Eğer hormon kullanırsınız, biliyorsunuz ki hormon orkide ile diğer çiçeklerin hızlı büyümesini sağlıyor. Fakat bunu dürüstçe paylaşmadıkları için bu yöntemlerle sizleri kandırabiliyorlar. Bakın aradan tam tamamına 4 ay geçti ve sizler için beklettim. 4 ay içerisinde sadece küçük 2 tane filiz. Bunlar çiçek dalı, kesinlikle yavru orkide değil. Yani bu yöntemde yavru orkide elde edemezsiniz. Ve bu dalda herhangi bir kök ve yaprak olmadığı için 4 aydır büyümüyor. Sadece bu kadar kaldı. Yani bir ay içerisinde bu daldan yavru orkide oluşmaz. Böyle bir şey mümkün değildir. Peki orkide nasıl çoğaltılır daldan? Hemen sizlere orkidenin kendi doğal çoğaltımının nasıl olduğunu hemen sizlere göstermek istiyorum. Bakın bu görmüş olduğunuz orkidem kendi kendine yavru veren bir orkide. Benim herhangi bir müdahalem söz konusu değil. Yani dallarını kesmedim. Eğer bir orkide K2 verecekse, yavru bebek orkide verecekse bu onun türüyle alakalıdır. Bazı orkidelerin cinsi sürekli yavru verir. Bazı orkideler ise daha çok çiçek dalı verir. Yani bunu siz ayarlayamazsınız. Ya da orkideniz artık ölmeye başlamıştır ve giderek çürümüştür. Kendini kurtarmak için bir K2 verebilir. Bakın gördüğünüz üzere bu orkide üzerinde büyüdüğü halde hiçbir kökü yok. Önce bu şekilde yapraklar çıkar. Sonra kök çıkarır ve biz yavru orkideyi ayırmamız en az 4-5 ayı bulur. Yani bir ayda orkide çoğaltılmaz, yavru vermez. Peki YouTube'da izlediğiniz videoları nasıl olduğunu da göstermek istiyorum. Bakın ben bunu şimdi kestim ve sizleri isteseydim
Bu kestiğim şeyin ucuna mum yapıştırıp bu şekilde içine koyup sizlere sonucu bu şekilde gösterebilirdim. Çünkü YouTube'da izlediğiniz birçok video bu şekilde, yani sizleri kandırmaya çalışıyorlar. Bu tarz videolara lütfen inanmayın. Sizlere bugüne kadar anlattığım bütün orkide bakımlarında sonuç almadan hiçbir şekilde paylaşmadım. Bu konuda hep dürüst davrandım ve yine size dürüstçe davranıp bakın orkidenin daldan çoğalamayacağını deneyiyle gösterdim. Daha önce böyle bir deney yaptığımda yine olumsuz bir sonucu sizlerle paylaştığımda zamanımızı çaldın, neden bu kadar çok baştan göstermedin diyen bir takipçim olmuştu. Ama sonucun olumlu ya da olumsuz olması önemli değil. Önemli olan doğruyu anlatmak. Ben de sizlere doğru olanı göstermeye çalıştım. Lütfen bu videoyu özellikle beğenin ki birçok kişiye ulaşsın ve insanlar da orkidenin bu şekilde çoğaltılamayacağını öğrenmiş olsunlar. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.